Daha önce sizlerle programlama ve programlama dilleri hakkında konuşmuştuk. Hangi programlama dilinden başlamalıyız videomuzda bir programlama dili öğrenmeden öğrenmemiz gereken bir dil olarak da SQL'i telaffuz etmiştik. Gelin bu videoda veri tabanı ve SQL kavramlarına kısaca değinelim. Veri tabanı nedir, neyi kastediyoruz? Öncelikle bir yazılım tabii ki verilerle çalışır. Kullanıcıdan edindiği veriler ve kendi ürettiği veriler. Bazen dışarıdan verilere de ihtiyaç duyarız. Bir kullanıcı geldi ve ona doğum yerini sorduk örneğin. Şehir listesi bizim kullanıcıdan aldığımız veya kendi ürettiğimiz bir veri değil. Elimizde hazır bulundurduğumuz, dışarıdan aldığımız bir veridir. İşte bu verileri dışarıdan almak veya kendi ürettiğimiz verileri saklamak için veri dosyalarına ihtiyaç duyarız. Bu dosyalar programımız kapandığında yok olmaz ve her yeniden açıldığında ulaşılabilir durumdadır. Basit programlar için veri dosyaları basit metinler olarak bilgisayarda veya kullandığımız cihazda saklanabilir. Ancak programlarımız büyüdükçe basit metin dosyaları işimizi görmez. Örneğin bir okulun öğrenci takip sistemini yazıyorsak birçok bilgiye ihtiyacımız olabilir. Öğrencilerin listesi, derslerin listesi, ders programı vesaire. Bilgiler arttıkça kullandığımız metin dosyaları artacak, büyüyecek ve karmaşıklaşacaktır. Bu durum ileride programlama zorluğuna ve yavaşlıklara neden olur. Bu aşamada yardımımıza veri tabanı yönetim sistemi yazılımları yetişir. Bunları bir veri tabanı yönetim sistemi yazılımı olmamasına rağmen Excel'e benzetebiliriz. Excel ayrı ayrı sayfalarda, ayrı sütun ve satırlarda verilerimizi saklayabileceğimiz ve ulaşabileceğimiz bir yazılım örneğin. Veri tabanı yazılım sistemlerinde de ayrı ayrı tablolarda, ayrı ayrı sütun ve satırlarda verileri saklayabiliriz. Bu yazılımlar Excel'den farklı olarak bize bu verilere ulaşmak için daha başka araçlar, hız ve optimizasyon gibi seçenekler sunar. Bu veri tabanı yönetim yazılımlarının en basitlerinden biri yine Office paketlerinin içinden çıkan ve Excel'e çok benzeyen Microsoft Access yazılımıdır. Uzman Office kullanıcıları bu yazılımı hatırlayacaktır. Access dışında Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle gibi birçok veri tabanı yönetim sistemi günümüzde kullanılıyor. Dikkat ederseniz burada yine SQL kavramıyla karşılaşıyoruz. Bu veri tabanı sistemleri arasında SQL kullanmayan ve NoSQL dediğimiz veri tabanları da var. Ancak onlar bu videonun konusu değil. Biz bu videoda SQL'e ve SQL kullanan veri tabanlarına değineceğiz. Peki hemen burada SQL'i biraz daha açıklayalım. SQL, Structured Query Language yani yapılandırılmış sorgulama dili demektir. Bir sorgu dili olan SQL, veri tabanları üzerinde çalışır. Biz bu dili kullanarak veri tabanımızda bulunan veriler üzerinde işlemler yapabiliriz. Yeni veriler ekleyebilir, mevcut verileri silebilir veya düzenleyebiliriz. Veya mevcut veriler üzerinde istediğimiz kriterlere göre sorgulamalar yapabiliriz. Veri tabanı programları SQL çalıştırmak için özel konsollar barındırabilir. Veya kendi programlarımızda da veri tabanı bağlantı teknolojimize göre çeşitli SQL komutlarını veri tabanı yönetim sistemi yazılımına gönderebilir veya sonuçlarını alabiliriz. SQL de başlı başına 10-15 videoluk bir konu tabi. Ama ben bu videoda sadece size en basit haliyle SQL ile neler yapabileceğimizi gösteren bazı örnekler göstereceğim. Şimdi geçelim SQL dili özellikleri ve örneklerine. Ben daha önce bu konuyla ilgili blogumda bir yazı hazırlamıştım. Orada oluşturduğum lise isimli veri tabanı ve örnekler üzerinden bu videoda anlatımlar yapacağım. MS SQL'imin konsolunu açıp veri tabanımı seçiyorum ve konsolda bulunan New Query düğmesine basıyorum. Bana SQL dilinde sorgular yazabileceğim bir ekran açılıyor. O ekrana SQL dilinde sorgumu yazıyorum. Execute düğmesine bastığımda alttaki Results bölümünde bana veri tabanımdan dönen sonuçları listeliyor. Tıklamalarımı kırmızı çerçeve için aldım. SQL kodunu ise mavi ile çerçeveledim. MS SQL bana yeşil ile çerçevelediğim sonuçları getirdi. Yazdığım kodu açıklamak gerekirse select deyimiyle veri tabanından kayıt listelemek istediğimi, yıldız deyimiyle bütün sütunları istediğimi, from öğrenciler deyimiyle de nereden istediğimi belirtiyorum. Yani SQL'de select yıldız from öğrenciler ifadesi veri tabanında öğrenciler tablosundaki tüm kayıtları tüm sütunlarıyla beraber listelemek istediğimi anlatıyor. Gelin SQL dilinin ana komutlarını başlıklar altında inceleyelim. Select. Az önce örnek verdiğimiz select, database'ten kayıt listelemek için kullanılır. Yani database'teki bütün sorgulamaları, raporlamaları vesaire select ile başlayan ifadelerle yaparız.
Burada öğrenciler tablosundaki bütün datayı nasıl çektiğimizi gördük. Şimdi numaralarla ve doğum tarihleriyle ilgilenmediğimizi, sadece isimleri listelemek istediğimizi düşünelim. Bunun SQL sorgusu şöyle olacaktır. Görüldüğü gibi select sonrasına bu kez yıldız değil, öğrenci adı yazdım. Yani listelenmesini istediğim sütunu belirttim. Select öğrenci adı, virgül doğum tarihi, from öğrenciler yazarak hem öğrenci adı hem de doğum tarihini listeleyebilirdim. Select öğrenci no, virgül, öğrenci adı, virgül, doğum tarihi, from, öğrenciler ifadesi ise zaten bütün sütunları içerdiği için select yıldız from öğrenciler sorgusuyla aynı işi yapacaktır pratikte. Where. Az önce select'leri yazarken sütunları istediğimiz gibi ekleyip çıkardık. Ama her seferinde tablodaki 10 kayıt içinde listeleme yaptık. Peki sütunlarda değil de satırlarda süzmeler yapmak istiyorsak? İşte burada where ifadesi devreye giriyor. Where ifadesi SQL'de tek başına bir anlam ifade etmez. Başka komut yapılarından, örneğin select, update, insert gibi sonra kullanılır. Örneğin öğrencilerimizden numarası 1 olan öğrencinin adını çekip yazdırmaya ihtiyacımız var. Hemen kodluyoruz. Burada ana sorgumuzdan sonra gelen where ifadesi kayıtlar arasında koşullara göre süzme yapacağımız anlamına geliyor. Where öğrenci no eşittir 1 diyerek seçtiğimiz tabloda sadece öğrenci no alanı 1'e eşit olan kayıtların listelenmesini istedik. Eşittir yerine büyüktür işareti koysaydık birden büyük olan kayıtlar listelenecekti. Bu kez sadece birden büyük numaralı öğrenciler geldi. İlk baştaki satır numarası öğrenci numarasıyla karıştırılmamalı tabi. Eşittir veya büyüktür işaretleri yerine küçüktür, büyük eşittir, küçük eşittir veya eşit değildir gibi ifadeler kullanabilirsiniz. Like. Where'in yanında yukarıdaki işaretleri ek olarak like ifadesini de yazabiliyoruz. Like ifadesi eşittir işaretine benzer bir iş görür. Ancak tamamen eşit olması gerekmez. Yüzde işaretinden de yardım alarak belli bir kısmı eşit olan kayıtlara listeleyebiliriz. Örneğin adı H ile başlayan bütün öğrencilerin bütün bilgilerini listeleyelim. Yüzde işareti gerisi önemsiz anlamına geliyor. H yüzde yazdığımız zaman H ile başlayan kayıtlar anlamına gelir. Yüzde H yazsaydık H ile biten bütün kayıtları istemiş olurduk. Örnekte görüldüğü gibi H'ın iki tarafına yüzde işareti koyarak içinde H harfi geçen bütün kayıtları listeleyebiliriz. Like komutuyla alanlar içerisinde arama yapma yeteneği oldukça gelişmekte. Aggregate Functions. Her veri tabanı yönetim sistemi yazılımında çok çeşitli fonksiyonlar bulunabilir. Ancak Aggregate Functions, kümeleme fonksiyonları dediğimiz fonksiyonlar genelde hep standarttır. Bunlar min, en küçük bulma, max, en büyük bulma, sum, toplama, avg, ortalama alma ve count, sayma fonksiyonlarıdır. Örneğin burada öğrenciler tablosundaki tüm kayıtların sayısını sorgulamışız. Burada ise öğrenci adı sütunundaki en küçük kaydı sorgulamışız. Sayısal olmayan alanlarda en küçük kaydı çekerken alfabetik olarak ilk kaydı getirecektir. Burada ise 1981 doğumlular içinde doğum tarihi en büyük olan kaydı seçmişiz. Year fonksiyonu her veri tabanı yazılım sisteminde desteklenmeyebilir. Örnek olarak kullanılmıştır. Insert. Bu kısma kadar kayıtlar içerisinde listelemeler yaptık. SQL sadece sorgulamaya değil, kayıtlar üzerinde değişiklik yapma işine de yarar. Örneğin, derslerimizi kaydedeceğimiz dersler tablomuza matematik dersini ekleyelim. Insert into, tabloya kayıt eklediğimiz isim geliyor. Dersler ise tablonun adını. Parantez içine alınmış ders no ve ders adı ise dersler tablosundaki alanlarımızın adı. Values ifadesinden sonraki parantez içerisinde aynı sırayla alanlara yazılacak değerleri veriyoruz. Sayısal tipteki alanlara yazacağımız sayıları direkt yazabiliriz. Sayısal olmayan alanlara ise değerlerimizi tek tırnak içinde yazarak gönderiyoruz. Bu işlemimizden sonra dersler tablosundaki tüm kayıtları listeleyelim. Insert yazdıkça kayıtların arttığını görebilirsiniz. Update. Yeni kayıt eklemeyi öğrendik. Peki mevcut kayıtlar üzerinde nasıl değişiklik yapacağız? Mesela beden diye bir ders yok. Bunu düzeltmek istiyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Tam olarak şunu yapmalıyız. Update, dersler, set, ders adı eşittir beden eğitimi, where, ders adı eşittir beden. Burada update komutumuzu
Hemen ardından gelen dersler ise hangi tabloda güncelleme yaptığımızı belirtiyor. SEP, ders adı eşittir beden eğitimi, hangi alana ne yazacağımızı anlatıyor. Ver, ders adı eşittir beden kısmını ise az önce ver bölümünde zaten anlatmıştık. Tüm kayıtlarda ders adını değiştirmeyeceğimizi, sadece ders adı eşittir beden olan kayıtlarda değişiklik yapmak istediğimizi belirtiyor. Komutumuzun ardından dersler tablosundaki kayıtları tekrar listeleyelim. Delete, bir kaydı siler. Örneğin delete from öğrenciler ver öğrenci no eşittir 1 komutunu gönderirsek, öğrenci numarası 1 olan kaydı öğrenciler tablosundan tamamen silecektir. SQL öğrenmesi basit bir dildir ama bu kadar da basit değil elbette. Burada en temel haliyle SQL hakkında fikir versin diye bunları anlattım. Mesela select işlemi başlı başına birkaç video gerektiren bir işlem. O yüzden onu ve order, group by, having, join, union gibi komutları ayrı bir videoda anlatacağım. Daha ileriki bir videoda da SQL kullanarak tabloları ve başka nesneleri nasıl yaratacağımıza değinebiliriz. Ancak burada SQL nedir sorusunun cevabını verdiğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Bu videoyu beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.